Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Yani her model 9 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp daha sonra da bir ters bir düz lastik öreceğim. Siz de isterseniz lastiğinin üzerine başlayın, isterseniz lastiksiz başlayın. Bu model lastik istemiyor. Şu şekilde ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle küçük bir lastiğimi yaptım. Şişimde 20 ilmeğim var. 2 model üzerinden anlatıyorum. Sonuna da yani 2 kenar ilmek ekledim. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Buradaki 3 ilmeğimizi de pirinç modeli yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Daha sonra yine 2 düz, bir ters. Buraya kadar bir kez modeli ayarlamış olduk. Bir model yani. Aynısını tekrar ediyorum. Bir ters, 2 düz, 3 ilmek pirinç modeli, bir düz, bir ters, bir düz. Daha sonra 2 düz, burgu yapacağız bu 2 düzleri. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğini düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sadece 3 ilmek pirinç modelinde tersleri düz, düzleri ters örüyoruz onda. Bir düz, 2 ters olduğu gibi örüyorum bakın. 2 ters. Burada 3 ilmek pirinç modelimiz. Bir düz, bir ters, bir düz. Daha sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bunlar olduğu gibi ördüm. 3 ilmek pirinç modeline gelince tersi düz, düzü ters, tersi düz olarak ördüm bu 3 ilmeği. Devamındaki 2 ters, bir düz, daha sonra kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Bu iki düze gelince şu şekilde aldım. Birinci ilmeğimi arka taraftan, ikinci ilmeğimi ön taraftan tekrar sol şişime taktım. Ve bunları tek tek düz olarak ördüm. 2 düz ilmek ördüm. Devamındaki 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. Düzleri ters, tersleri düz örüyoruz pirinç modelinde. 2 düze gelince birinci ilmeğimi ön taraftan aldım, ikinci ilmeğimi arka taraftan aldım, öne taktım ve bunları düz olarak ördüm. Devamında 2 ters ilmek, yine 2 düze geldim. Bakın, birinci ilmeği arka taraftan, ikinci ilmeği ön taraftan aldım. Yani sağa doğru burgu yaptım bu 2 ilmeği. Devamında 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu 2 ilmeği de sola doğru bu burgu yapacağım. Birinci ilmeği önden aldım, ikinci ilmeği arka taraftan aldım. Ve sola doğru
burgu yapmış oldum bu 2 ilmeği. Devamında bir ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters. Bunları olduğu gibi örüyorum. 3 ilmek pirince gelince bir düz, bir ters, bir düz. Yani tersi düz, düzü ters, tersi düz olarak ördüm bu 3 ilmekte. Yine diğerlerini olduğu gibi 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak ördüm. 3 pirinç ilmeğe gelince bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de düz. Daha sonra kenar ilmeğini de örerek 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. 2 düz. Düz olan ilmeğimi de düz ördüm. 3 pirince gelince bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters, düzleri düz. 3 pirince gelince ters olanı düz, düz olanı ters, ters olanı düz örerek 3 ilmeği pirinç modeli yaptım. 2 düz, yine bir ters, kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters, 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. Pirinç örneğini yaptım. Yine 2 ters olduğu gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. Pirinç modeline gelince bir düz, bir ters, bir düz. Burada 2 tersimiz var. Ters olarak ördüm. Bir düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 7. sıra arka yüzündeyim. Burada yine burgu yapacağız. Bu 2 düz ilmekte aşağıda yaptığımızın tam tersini yapacağız. Aşağıda burada sağa doğru burgu yapmıştım. Şimdi sola doğru yapacağım bu 2 ilmeği. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Geldim bu 2 düz ilmeğe. Birinci ilmeğimi ön taraftan bakın sola doğru aldım. İkinci ilmeğimi de arka taraftan sağa doğru çevirdim ve bu 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm tek tek. Bakın aşağıda yaptığımızın tam tersini yaptık. 3 pirinç örneği, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ilmek burgu yapıyoruz. Aşağıda yaptığımızın tam tersini. Gördünüz mü? Burada bakın aşağıda sola doğru çevirmiştim. Şimdi sağa doğru çevireceğim. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi ön taraftan aldım. Şöyle çapraz yaptım. Daha sonra bunları 2 ilmek düz olarak ördüm. Şu şekilde burgumuzu yaptık. Arada 2 ters ilmeğimiz. Tekrar 2 düzde burgu yapacağız. Birinci ilmeğimi ön taraftan sola aldım. İkinci ilmeğimi sağa aldım. Sola doğru burgumuzu yaptık. 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ilmek de burgu yapıyoruz. Şimdi sağa doğru burgu yapacağız. Bakın önden sağa doğru çevirdim. İlmeğimi, ikinci ilmeğimi önden aldım. Ve bunları düz ördüm. Sıra sonunda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Pirinç modeline gelince
Bir düz, bir ters, bir düz. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ters. Pirinç modeli 3 ilmeğimiz, bir düz, bir ters, bir düz. Daha sonra 2 ters, bir düz ilmek, kenar ilmeğini de düz ördüm, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Bakın şöyle. Bunu lastik üzerine başladım. Bir kez daha kuracak olursak modeli, burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edilecek. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde. Bundan sonrasını yine birinci sırada yaptığımız gibi başlayacağız. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli olmuyor. Model size biraz karışık gelebilir. Ama bir kez kurduktan sonra model rahatlıkla devam edecektir. Zorlanmayacaksınız. Bunu da lastiksiz yaptım. Burada bir ters bir düz lastik üzerine kurduk. Burada lastiksiz. Dediğim gibi model lastik istemiyor. İsterseniz lastiksiz, isterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz yapacağınız örgüyü. Model şöyle iç içe biraz giriyor lastik gibi. Ona da dikkat edin, ilmek sayısını alırken kendini bırakan bir model değil. Arka yüzü de bu şekilde. Bunda da bakın şöyle dilimler oluştu. Bu modelden yelek, hırka, süveter, şal yapımında, bebek battaniyesi yapımında hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.